Arkadaşlar, bugün 28 Years Later The Bone Temple'dan bahsedeceğiz ve şunu söyleyeyim ki bu filmi izledikten sonra içimde öyle bir hayal kırıklığı oluştu ki sanki yıllardır beklediğiniz o lezzet durakçısına gittiniz, vitrine bakıyorsunuz, her şey mükemmel görünüyor, tam sipariş vereceksiniz ama tatlıcı size 3 günlük bayat künefe getiriyor, üstelik peyniri bile eritmemiş, soğuk soğuk yiyorsunuz. İşte o his. Danny Boyle ve Alex Garland'ın 28 Days Later 2002'de çıktığında zombi sinemasına tam anlamıyla devrim yapmıştı arkadaşlar. Hatırlarsınız, o filmi izlerken tüyleriniz diken diken olurdu. İngiltere'nin ıssız sokaklarında koşan o çılgın enfekte insanlar gerçekten korkutucuydu. Film size sadece zombi göstermiyordu. Medeniyetin ne kadar kırılgan olduğunu, insanın içindeki canavarı, toplumun çöküşünü anlatıyordu. Cillian Murphy'nin o dehşet içindeki gözleri, boş Londra köprüleri, hastaneden uyandığında etrafında kimsenin olmaması, işte bunlar sinema tarihine kazınmış sahnelerdi. Şimdi 28 yıl sonrasına gidiyoruz. Medeniyetin küllerinden doğmuş yeni bir dünya var. İnsanlık hala hayatta kalmaya çalışıyor. Ama bu sefer senaryo o kadar dağınık ki sanki 3 farklı yemek tarifini karıştırıp ortaya çıkaramazsın diye bilerek berbat bir çorba yapmışlar. İçine biber dağıtmışlar ki acılığını hissetmeyin. Bone Temple diye bir topluluk var filmde. Adamlar adeta kendi dinlerini kurmuşlar. Zombileri tanrılaştırmışlar, onlara tapınıyorlar. Bu aslında harika bir metafor olabilirdi. Tıpkı bizim toplumda bazı insanların korkularını, travmalarını kutsallaştırıp onlara tapınması gibi. Ya da siyasi liderlerin korkuyu kullanarak insanları kontrol etmesi gibi. Ama film bu derinliğe inmiyor. Sadece yüzeyde kalıyor. Bu konsepti kullanıp bir köşeye atıyor. Senaryo yazımında buna wasted potential denir. Yani harcanan potansiyel. Elinizde altın var ama sen onu çöpe atıyorsun. Bone Temple'ın liderleri var. Bu adamların motivasyonları ne? Neden böyle bir inanç sistemi kurdular? Psikolojik arka planları nedir? Bunların hiçbirini görmüyoruz. Sadece işte bu adamlar kötü, zombilere tapıyorlar deyip geçiyor film. Bu da karakterleri tek boyutlu yapıyor. Karakter gelişimi desen sıfır arkadaşlar, sıfır. Ana karakterimiz var, adını bile hatırlamıyorsunuz filmden çıktıktan sonra. Sanki mahalleden geçen herhangi biri gibi. Ona bağlanmıyorsunuz, üzülmüyorsunuz, sevinmiyorsunuz. Klasik sinema anlatıcılığında karakter yolculuğu vardır. Bir karakter A noktasından başlar, engeller aşar, değişir, dönüşür ve B noktasına ulaşır. Breaking Bad'deki Walter White'ı düşünün. Adam kimya öğretmeniyken uyuşturucu baranı oluyor, her bölümde karakterin evrimini görüyorsunuz. Burada öyle bir şey yok. Karakterler başladığı gibi bitiyor. Hiçbir gelişim, hiçbir dönüşüm yok. Yan karakterlere bakıyorsunuz, onlar da daha kötü. Sanki kağıttan kesilmiş figürler gibi. Derinlikleri yok, hikayeleri yok. Sadece orada duruyorlar ve zombilerden kaçıyorlar. Şimdi 3 perde yapısından bahsedelim çünkü bu çok önemli. Birinci perdede dünyayı kurarsınız, karakterleri tanıtırsınız, çatışmayı başlatırsınız. İkinci perdede o çatışma gelişir, komplikasyonlar artar, karakter zorlanır. Üçüncü perdede ise her şey patlama yapar, doruk noktası gelir ve çözülür. Burada birinci perde neyse, güzel. Dünyayı kuruyorlar, Bone Temple'ı gösteriyorlar. Ama ikinci perde o kadar yavaş ilerliyor ki, sanki Kadıköy'den Pendik'e yayan gidiyorsunuz. Metrobüse binmiyorsunuz, dolmuşa binmiyorsunuz, yürüyorsunuz, sıkılıyorsunuz, saatinize bakıyorsunuz. Ne zaman bitecek bu diyorsunuz. İkinci perdede tempo tutturması gerekiyor. Ama film kendi temposunu öldürüyor. Sahneler uzuyor, gereksiz diyaloglar var. Aksiyondan aksiyon arasında o kadar boşluk var ki seyircinin ilgisi dağılıyor. Üçüncü perdeye geldiğinizde zaten o kadar yorulmuşsunuz ki doruk noktası geldiğinde tamam bitti işte diyorsunuz. Heyecan yok, şok yok, katarsis yok. Görsel anlatım konusuna gelirsek tabii ki Danny Boyle'un eli var. Atmosfer kuvvetli, çekim açıları güzel, ışık kullanımı iyi, post-apokaliptik dünya tasarımı başarılı ama görsellik senaryo zayıflığını örtmüyor maalesef. Sinema sadece güzel görüntülerden ibaret değildir arkadaşlar. Sinema hikaye anlatma sanatıdır. Siz ne kadar güzel kare koyarsanız koyun, eğer hikayeniz zayıfsa, karakterleriniz derinliksizse o film boş kalır. Terrence Malick filmlerine bakın. Adamın filmleri görsel olarak muhteşem ama hikaye anlatımı da var, felsefesi var, alt metni var. Burada sadece görsellik var, içerik yok. Sanki güzel bir ambalaj yapmışsınız ama içine hiçbir şey koymamışsınız. Alt metin nerede diye sorarsanız yok işte. Alt metin dedikleri şey yüzeyde söylenenin altında yatan derin anlamdır.
Örneğin Parasite filminde zengin ve fakir ailelerin etkileşimi sadece bir gerilim hikayesi değil, aynı zamanda kapitalizmin, sınıf ayrımının, toplumsal eşitsizliğin bir eleştirisidir. Film size bunu doğrudan söylemez ama sembollerle, metaforlarla anlatır. 28 Days Later'da zombi salgını aslında toplumun çöküşünün, askeri otoritenin tehlikesinin, insanın hayatta kalma içgüdüsünün bir metaforuydu. Peki bu filmde ne var? Zombi var, insanlar var, tapınan bir grup var. Hepsi bu. Toplumsal çöküş, insan doğası, uygarlığın kırılganlığı, din ve inanç sistemlerinin manipülasyonu, korkunun silah olarak kullanılması gibi temaları derinleştirmeyeceksin. O zaman ne anlamı var? Zombi filmi yapıyorum diyerek insanları kovalamak, bağırmak, kan saçmak yeterli değil. Bunun altında bir şeyler olması lazım. Bu film, Hollywood'un şu anki halinin tam göstergesi arkadaşlar. Büyük bütçe, büyük isimler, büyük prodüksiyon ama içerik bomboş. Sanki içi boş bir simit gibi, dışı güzel, üstü susam susam, ısırınca hava yiyorsunuz. İçinde peynir yok, zeytin yok, hiçbir şey yok. Hollywood artık hikaye yazmayı unuttu. Sadece franchise yapmayı düşünüyor, spin-off yapmayı düşünüyor, sequel yapmayı düşünüyor. Herkes sinematik evren kurmaya çalışıyor ama temel sinema anlatıcılığını unutmuş durumda. Marvel filmlerine bakın. Eskiden her film kendi içinde tutarlıydı. Şimdi her film başka bir filme gönderme yapıyor. Seyirciden 30 tane film izlemesini bekliyor. Yoksa anlamıyor. Bu da sinemanın özünü öldürüyor. Netflix ve streaming devleri klasik sinema anlatıcılığını öldürdü mü tartışması tam da burada devreye giriyor. Eskiden bir film yapıyordunuz, sinema salonunda gösteriliyordu, insanlar 2 saat oturup o filme odaklanıyordu, başka bir şey yapmıyordu. Şimdi Netflix'te bir şey açıyorsunuz, telefonunuza bakıyorsunuz, bulaşık yıkıyorsunuz, yemek yiyorsunuz, filmi arka planda izliyorsunuz. Bu da yapımcıları farklı düşünmeye zorluyor. Onlar da nasılsa kimse tam odaklanmıyor deyip içeriği sığlaştırıyor, diyalogları basitleştiriyor, her şeyi açık açık anlatıyor çünkü seyircinin dikkatini çekmeleri gerekiyor. Herkes hızlı tüketim istiyor. Kimse oturup düzgün bir hikaye yazmıyor artık. Herkes algoritmalara göre içerik üretiyor. Bir de şu yapay zeka meselesi var. Hollywood'da şu an devasa bir kriz var. Yapay zeka senaryoları yazacak mı, oyuncuların yerini alacak mı diye. Senaryo yazarları grev yaptı, oyuncular grev yaptı çünkü stüdyolar yapay zekayı kullanmak istiyor. Ama şunu anlamıyorlar. Yapay zeka belki diyalog yazabilir, belki bir zombi sahnesi kurgulayabilir ama ruhu, özgünlüğü, insani dokuyu veremez. Sinema insan için insanlar tarafından yapılmalı. Yoksa soulless, ruhsuz yapımlar izleriz. Şimdi size şunu sorayım. 28 Days Later'ı izlediğinizde ne hissettiniz? Korku, panik, endişe ama aynı zamanda umut da vardı. İnsanlığın direncini görüyordunuz. 28 Years Later The Bone Temple'ı izlediğinizde ne hissettiniz? Hiçbir şey. Boşluk. Film bittikten sonra kendinize vakit kaybıydı diyorsunuz. İşte sinema ile sinemanın taklidi arasındaki fark bu. Sonuç olarak 28 Years Later The Bone Temple, potansiyeli olan ama ortaya koyamayan, eski filmin mirasını harcayan, teknik olarak yetkin ama ruhen eksik bir yapım. Burada kişi değil ürün konuşulur dedik ya, işte ürün berbat. Üzgünüm ama gerçek bu. Ben bu filmi izlerken sürekli ilk filme geri dönüp neden böyle yapamadılar dedim. Danny Boyle'ın yeteneğini biliyoruz. Slumdog Millionaire yaptı, Trainspotting'i yaptı, 127 Hours'ı yaptı. Adam yetenekli bir yönetmen ama bu sefer senaryo onu kurtarmadı. Alex Garland da dahil değil bu filme. Belki o yüzden bu kadar zayıf. Kim bilir. Eğer siz de benimle aynı fikirde değilseniz yorumlara yazın, tartışalım. Ama bu filmi savunmak için gerçekten çok iyi argümanlarınız olması lazım. Ben açık sözlüyüm, doğruları söylerim. Linç edileyim, dava edileyim umurumda değil. Çünkü burada önemli olan doğru, sinema sanatı ve seyircinin hakkı. Siz paranızı verip sinemaya gidiyorsunuz, kaliteli bir ürün bekliyorsunuz, size çöp veriyorlar. Bunu eleştirmemem mi gerekiyor? Hayır, eleştireceğim, net konuşacağım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.